Merhabalar herkese. Bugün sizleri Türkiye'nin benzersiz güzelliklerini keşfetmeye davet ediyorum. Türkiye, tarihi zenginlikleri, kültürel çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle dünyanın gözde destinasyonlarından biri. Bu videoda Türkiye'nin 20 farklı muhteşem lokasyonunu gezerek bu yerlerde neler yapabileceğinizi göstereceğim. Ama önce lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız bu büyüleyici keşfe başlayalım. İlk durağımız Tuz Gölü. Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük ikinci gölü ve dünyanın en büyük tuzlu göllerinden biri. Gölün suyu %33 oranında tuz içeriyor ve bu nedenle gölde yaşayan tek canlı türü Artemia salina adlı küçük karidesler. Tuz Gölü özellikle yaz aylarında kuruyarak beyaz bir tuz tabakası oluşturur. Bu tabaka güneş ışığını yansıtarak muhteşem bir manzara sunar. Tuz Gölü'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında tuz kristalleriyle kaplı kumsalda yürümek ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Tuz Gölü'nü ziyaret etmek için en uygun zaman yaz mevsimi. İkinci durağımız İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan ve Avrupa ile Asya kıtalarını ayıran doğal bir su yolu. İstanbul Boğazı hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dünyanın en güzel boğazlarından biri olarak kabul ediliyor. Boğazın iki yakasında yer alan saraylar, köşkler, yalılar, camiler, kuleler ve köprüler Boğazın eşsiz silüetini oluşturuyor. İstanbul Boğazı'nda yapabileceğiniz aktiviteler arasında boğaz turu yapmak, balık tutmak, balık ekmek yemek ve boğaz manzarasını seyretmek sayılabilir. İstanbul Boğazı'nı ziyaret etmek için en uygun zaman ise ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. Üçüncü durağımız Anıtkabir. Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi. Anıtkabir, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Rasattepe'de inşa edilmiş. Anıtkabir'in mimari tarzı Türk mimarisinin özelliklerini yansıtıyor ve sembolik anlamlar taşıyor. Anıtkabir'in içinde Atatürk'ün naaşının yanında 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün naaşı da bulunmakta. Anıtkabir'in çevresinde ise Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Aslanlı Yol, Tören Meydanı, Zafer Kulesi gibi bölümler yer alıyor. Anıtkabir'de yapabileceğiniz aktiviteler arasında Atatürk'ün kabrini ziyaret etmek, müzeyi gezmek, törenleri izlemek ve Anıt Park'ta dinlenmek sayılabilir. Anıtkabir'i ziyaret etmek için herhangi bir zaman uygun, ancak 10 Kasım gibi özel günlerde daha kalabalık olabilir. Dördüncü durağımız Çanakkale Şehitliği. Çanakkale Şehitliği 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Türk ve müttefik askerlerin anısına yapılmış bir anıt mezar. Çanakkale Şehitliği Gelibolu Yarımadası'nda yer alıyor ve 33 farklı şehitlikten oluşuyor. Çanakkale Şehitliği'nin en önemli bölümü ise 57. Alay Şehitliği. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki 57. alayın büyük bir kahramanlık göstererek düşman ilerleyişini durdurduğu yer. Çanakkale Şehitliği'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında şehitlikleri ziyaret etmek, savaşın izlerini görmek, tarihi bilgiler edinmek ve duygusal anlar yaşamak sayılabilir. Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. 5. durağımız Akdamar Adası ve Kilisesi. Akdamar Adası, Van Gölü'nün en büyük adası ve üzerinde 10. yüzyılda inşa edilmiş olan Akdamar Kilisesi bulunuyor. Akdamar Kilisesi, Ermeni mimarisinin en güzel örneklerinden biri ve dış duvarlarında çeşitli sahnelerin kabartmaları yer alıyor.
Akdamar Adası ve kilisesinde yapabileceğiniz aktiviteler arasında kiliseyi gezmek, adanın etrafında yürümek, Van Gölü'nün manzarasını seyretmek ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Akdamar Adası ve kilisesini ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar mevsimi. Bu mevsimde ada üzerindeki badem ağaçları çiçek açar ve harika bir görüntü oluşturur. 6. durağımız Adatepe Köyü. Adatepe Köyü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı bir köy ve Kaz Dağları'nın eteğinde yer alıyor. Adatepe Köyü tarihi taş evleri, dar sokakları, zeytin ağaçları ve doğal güzellikleriyle sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip. Adatepe Köyü'nün en önemli yapısı ise Zeus altarı. Bu yapı antik çağda Zeus'a tapınmak için kullanılmış ve buradan Ege Denizi'nin muhteşem manzarasını görmek mümkün. Adatepe Köyü'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında köyü gezmek, Zeus altarını ziyaret etmek, Kaz Dağları Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü yapmak ve yöresel lezzetleri tatmak sayılabilir. Adatepe Köyü'nü ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. 7. durağımız Bursa Ulu Cami. Bursa Ulu Cami 14. yüzyılın sonunda Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmış. Caminin 20 kubbesi, 12 sütunu, 192 penceresi ve 2 minaresi var. Bursa Ulu Cami'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise duvarlara işlenmiş olan hat sanatı eserleri. Bu eserler arasında Kur'an ayetleri, hadisler, dualar ve şiirler yer alıyor. Bursa Ulu Cami'nin içinde ayrıca bir şadırvan, bir kütüphane ve bir müze bulunuyor. Bursa Ulu Camii'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında camiyi gezmek, namaz kılmak, hat sanatını incelemek ve müzeyi ziyaret etmek sayılabilir. Bursa Ulu Camii'ni ziyaret etmek için herhangi bir zaman uygun. Ancak cuma günleri daha kalabalık olabiliyor. 8. durağımız Abant Gölü. Abant Gölü Bolu'nun 34 kilometre güneybatısında yer alan ve doğal güzelliğiyle ünlü bir göl. Abant Gölü volkanik bir patlama sonucu oluşmuş ve çevresindeki ormanlık alanlarla harika bir manzaraya sahip. Abant Gölü'nün suyu berrak ve temiz ve gölde alabalık gibi balık türleri yaşıyor. Abant Gölü'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında göl çevresinde yürümek, bisiklet sürmek, at binmek, piknik yapmak, balık tutmak ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Abant Gölü'nü ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. Bu mevsimlerde gölün renkleri daha canlı ve daha da güzel. 9. durağımız Bergama Antik Kenti. Bergama Antik Kenti İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve Antik Yunan uygarlığının en önemli merkezlerinden biri olan arkeolojik bir site. Bergama Antik Kenti'nin en ünlü yapısı ise Akropol. Akropol, antik kentin yönetim, kültür ve din merkezi olarak kullanılmış. Burada Zeus Tapınağı, Athena Tapınağı, Trajan Tapınağı, Dionysos Tiyatrosu gibi yapılar bulunuyor. Bergama Antik Kenti'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında antik kenti gezmek, tarihi bilgiler edinmek, teleferikle Akropol'e çıkmak ve müzeyi ziyaret etmek sayılabilir. Bergama Antik Kenti'ni ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. 10. durağımız Balıklı Göl. Balıklı Göl, Şanlıurfa'nın merkezinde yer alan ve Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen bir göl. Balıklı Göl'ün suyu tatlı ve gölde yaşayan balıklar kutsal sayılıyor. Bu nedenle gölde balık tutmak yasak ve balıklara zarar vermek büyük günah olarak görülüyor. Balıklı Göl'ün yanında yer alan Ayn Zeliha Gölü de aynı şekilde kutsal kabul edilir ve burada da balık yaşamaz. Balıklı Göl'ün çevresinde ise Hz. İbrahim'in makamı, Halilür Rahman Camii, Rızvaniye Camii gibi yapılar bulunmakta. Balıklı Göl'de yapabileceğiniz aktiviteler arasında gölü gezmek, balıkları beslemek, camileri ziyaret etmek ve Hz. İbrahim'in hikayesini dinlemek sayılabilir. Balıklı Göl'ü ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri.
11. durağımız Çamlıca Camii. Çamlıca Camii İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin en büyük camisi olan bir cami. Çamlıca Camii 2019 yılında açılmış ve 63 bin kişiye aynı anda ibadet edebilecek kapasiteye sahip. Çamlıca Camii'nin mimari tarzı Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin özelliklerini yansıtıyor. Caminin 6 minaresi, 4 şerefesi, 4 kubbesi ve 2 balkonu var. Çamlıca Camii'nin içinde ayrıca bir kütüphane, bir sanat galerisi, bir konferans salonu ve bir müze bulunuyor. Çamlıca Camii'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında camiyi gezmek, namaz kılmak, kütüphaneyi ziyaret etmek ve müzeyi gezmek sayılabilir. Çamlıca Camii'ni ziyaret etmek için herhangi bir zaman uygun. Ancak cuma günleri daha kalabalık olabilir. 12. durağımız Düden Şelalesi. Düden Şelalesi Antalya'nın merkezinde yer alan ve doğal güzelliğiyle ünlü bir şelale. Düden Şelalesi Düden çayının Akdeniz'e döküldüğü yerde oluşmuş. Düden Şelalesi'nin çevresindeki yeşil alanlar ve mağaralarda görülmeye değer. Düden Şelalesi'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında şelaleyi seyretmek, fotoğraf çekmek, piknik yapmak ve mağaraları gezmek sayılabilir. Düden Şelalesi'ni ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. 13. durağımız Eğirdir Gölü. Eğirdir Gölü Isparta'nın 32 kilometre güneybatısında yer alan ve Türkiye'nin en büyük 4. gölü olan bir göl. Eğirdir Gölü'nün suyu tatlı ve gölde sazan, alabalık ve turna gibi balık türleri yaşıyor. Eğirdir Gölü'nün çevresindeki dağlar, ormanlar ve köyler de doğal güzellikleriyle görenleri büyülüyor. Eğirdir Gölü'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında gölde yüzmek, balık tutmak, tekne turu yapmak, bisiklet sürmek ve doğa yürüyüşü yapmak sayılabilir. Eğirdir Gölü'nü ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. 14. durağımız Bodrum Kalesi. Bodrum Kalesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan ve 15. yüzyılda şövalyeler tarafından yaptırılan bir kale. Bodrum Kalesi hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ünlü ve buradan Ege Denizi'nin harika manzarasını görmek mümkün. Bodrum Kalesi'nin içinde ayrıca dünyanın en büyük sualtı arkeoloji müzesi olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi bulunmakta. Bu müzede antik çağlardan kalma batık gemiler, amforalar, sikke ve takılar gibi eserler sergilenmekte. Bodrum Kalesi'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında kaleyi gezmek, müzeyi ziyaret etmek, deniz manzarasını seyretmek ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Bodrum Kalesi'ni ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. 15. durağımız Fethiye Kral Mezarları. Fethiye Kral Mezarları Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan ve Likya uygarlığına ait olan antik mezar odaları. Fethiye Kral Mezarları kayaları oyularak yapılmış ve burada Likya kralları ve soyluları gömülmüş. Fethiye Kral Mezarları'nın en ünlüsü ise Amintas Kaya Mezarı. Bu mezar 4. yüzyılda yapılmış ve 2 sütunlu bir girişi var. Fethiye Kral Mezarları'nda yapabileceğiniz aktiviteler arasında mezarları gezmek, tarihi bilgiler edinmek, Fethiye'nin manzarasını seyretmek ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Fethiye Kral Mezarları'nı ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. 16. durağımız Uzungöl. Uzungöl, Trabzon'un Çaykara ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle ünlü bir göl. Uzungöl bir heyelan sonucu oluşmuş ve çevresindeki dağlar, ormanlar ve köylerle harika bir manzara sunuyor. Uzungöl'ün suyu berrak ve temiz ve gölde alabalık gibi balık türleri yaşıyor. Uzungöl'de yapabileceğiniz aktiviteler arasında göl çevresinde yürümek, bisiklet sürmek, piknik yapmak, balık tutmak ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Uzungöl'ü ziyaret etmek için en uygun zaman yaz mevsimi.
17. durağımız Olimpos. Olimpos, Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan ve hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ünlü bir belde. Olimpos, antik çağda Likya uygarlığına ait bir kent olarak kurulmuş ve burada Zeus tapınağı, Athena tapınağı, tiyatro gibi yapılar bulunuyor. Olimpos'un doğal güzellikleri arasında ise Olimpos plajı, Olimpos vadisi ve Yanartaş sayılabilir. Olimpos'ta yapabileceğiniz aktiviteler arasında antik kenti gezmek, plajda yüzmek, vadiyi keşfetmek ve Yanartaş'ı görmek sayılabilir. Olimpos'u ziyaret etmek için en uygun zaman yaz ve sonbahar mevsimleri. 18. durağımız Kaş ve Kekova. Kaş ve Kekova, Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan ve hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ünlü bir bölge. Kaş eski bir balıkçı kasabası ve burada antik Likya kenti olan Antifelos'un kalıntıları bulunmakta. Kaş'ın çevresinde ise Patara plajı, Kaputaş plajı, Meis adası gibi yerler var. Kekova ise bir ada ve bir koy. Burada batık bir antik kent olan Simena yer alıyor. Simena, Likya uygarlığına ait bir kent ve burada kaya mezarları, kale, tiyatro gibi yapılar bulunuyor. Kaş ve Kekova'da yapabileceğiniz aktiviteler arasında antik kenti gezmek, plajlarda yüzmek, adaları ziyaret etmek, tekne turu yapmak ve dalış yapmak sayılabilir. Kaş ve Kekova'yı ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimleri. ...19. durağımız Horma Kanyonu. Horma Kanyonu, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve Küre Dağları Milli Parkı'nın bir parçası olan doğal bir harika. Bu kanyon suyun taştaki kireçleri aşındırmasıyla oluşmuş ve derin kazanlar şeklinde çukurlar meydana getirmiş. Kanyonun içinden Zarı Çayı akıyor ve Ilıca Şelalesi'ne kadar uzanıyor. Horma Kanyonu'nda yapabileceğiniz pek çok aktivite var. Örneğin trekking yaparak kanyonun güzelliklerini keşfedebilir, doğa fotoğrafçılığı ile bu güzellikleri ölümsüzleştirebilir, kanyon sporları ile adrenalin yaşayabilirsiniz. Ayrıca kanyonda bulunan ahşap platformlar sayesinde ailenizle rahatlıkla yürüyüş yapabilir ve dinlenebilirsiniz. Horma Kanyonu ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar. Çünkü bu mevsimlerde kanyonun yeşilliği ve renkleri daha çok ortaya çıkıyor. 20. ve son durağımız Yedigöller. Yedigöller, Bolu'nun 42 kilometre kuzeyinde yer alan ve doğal güzelliğiyle ünlü bir milli park. Yedigöller 7 adet gölden oluşuyor ve bunlar Büyük Göl, Serin Göl, Derin Göl, Nazlı Göl, Küçük Göl, İnce Göl ve Sazlı Göl. Yedigöllerin çevresindeki ormanlık alanlarda görülmeye değer ve burada çeşitli bitki ve hayvan türleri yaşıyor. Yedigöllerde yapabileceğiniz aktiviteler arasında gölleri gezmek, doğa yürüyüşü yapmak, piknik yapmak, kamp yapmak ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Yedigölleri ziyaret etmek için en uygun zaman sonbahar mevsimi. Bu mevsimde ormanın renkleri daha canlı ve doğa daha da güzel. Türkiye'nin en iyi 20 destinasyonunun ikinci bölümünü sizlerle paylaştım. Bu yerlerin hepsi de eşsiz güzellikte ve kültürel zenginlikte. Umarım bu videom sizlere ilham vermiştir. Önceki videomun altına yaptığınız yorumlar için teşekkür ederim. Sizlerin de listede olmasını istediğiniz veya listede olmayan yerler hakkında görüşlerinizi paylaşmanızı çok isterim. Buradan ayrılmadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylece bana destek olabilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.
Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.